Herkese merhaba. Let's Practice Turkish'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok eğlenceli bir şeyler öğreneceğiz. Bugün öğreneceğimiz konuda Türkçedeki argo kelimeleri öğreneceğiz. Ve emin olun hepsi çok işinize yarayacak. Çünkü Türkler normal hayatlarında konuşurken bu kelimeleri çok fazla kullanıyorlar. O zaman videoya bir an önce başlayalım. Kanka. Kanka. Kanka aslında ne demek? Kanka, kan kardeşi kelimesinin aslında bir kısaltılmış hali. Kan kelimesini alıyoruz ve kardeşindeki K'yı kesiyoruz ve alıyoruz ve şöyle bir kelime çıkıyor. Kanka. Peki bunu Türkler kullanıyor mu? Evet, çok fazla kullanıyorlar. Ben de Türkiye'deki arkadaşlarıma kanka diyorum ve kızlar da erkekler de bu kelimeyi günlük hayatlarında en sevdikleri arkadaşlarına çok kullanıyorlar. Ve anlamı aslında kan kardeşi, yani sanki bir kan bağınız varmışçasına sevdiğiniz insanlara diyoruz. Kanka. O zaman bir örnek verelim. Kanka buraya gidelim mi? Kanka ya seni çok seviyorum. Yani bunları her şekilde, her cümlenin başında veya sonunda da aslında genelde daha çok başında kullanıyoruz. Bir şekilde kullanabilirsiniz. Hayat buysa üstü kalsın, takma düzelir be kanka. Gerçekten bu kelimeyi çok kullanıyoruz. O zaman bir sonraki kelimemize geçelim. Kazıklamak, kazıklamak ve kazıklanmak, kazıklanmak. Bunların farkı ne? Aslında birbirlerine çok benziyorlar ama yapan kişi farklı. O zaman birlikte görelim. Kazıklanmak. Kazıklanmak birinin sizi bir konuda kandırması ve mesela pahalıya bir şey almanız demek. Direkt birinin bir konuda sizi kandırması diyelim. Mesela Türkiye'ye gittiniz, İstanbul'dasınız ve bir arkadaşınıza veya annenize, babanıza bir hediye almak istiyorsunuz. Ve alacağınız hediye de mesela bir tane kolonya olsun. Türk kolonyası, okey. Ve Türk kolonyası almak istiyorsunuz ve diyelim ki 20 ya da 30 liradır Türkiye'deki kolonyalar. Ama adama soruyorsunuz bu ne kadar diye ve adam diyor ki 200 lira ya da 300 lira. Siz de Türkiye'ye yeni geldiğiniz için Türkiye'deki fiyatları bilmiyorsunuz. Ve buna inanıp tamam deyip alıyorsunuz. Böylece adam sizi kazıklamış oluyor. Yani kazıklanmış oluyorsunuz. Böylece kazıklanmak demek birinin sizi kandırması. Kazıklamak demek de sizin birini kandırmanız. Mesela eğer o satıcıysanız siz, eğer adama 300 lira dediyseniz ve adam aldıysa, satıcı yerinde olduysanız siz kazıklamış oluyorsunuz. Ve alıcıysanız siz kazıklanmış oluyorsunuz. Aradaki fark bu. Biz bunu günlük kelimeler olarak da kullanıyoruz. Mesela bir şeyi çok pahalıya aldığınızda, arkadaşınıza anlattığınızda ya seni adam ne kazıklamış diyoruz mesela. Veya kazıklandım ya çok pahalıya aldım böyle olur mu diyoruz. O yüzden bu kelimeleri çok kullanabilirsiniz. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Kazıklamaktan bahsettik. Şimdi bu kelimemiz de sazan. Sazan. Bunu aslında kazıklamakla ilişkili bir kelime diyebiliriz veya kazıklanmakla daha çok. Çünkü mesela bu satıcı dedim ya, satıcı 300 liraya size veririm dedi. Siz de fiyatları bilmediğiniz için tamam deyip aldınız. Hiç pazarlık yapmadınız. Yani biz bu şekilde bir cümle kuruyoruz ve buna diyoruz ki sazan gibi atlamak. Yani mesela arkadaşınıza 300 liraya bir kolonya aldığınızı söylerseniz arkadaşınız da der ki sen de sazan gibi atladın mı gerçekten? Bu demek mesela biri bir şey söylüyor size veya bir kandırıyor yani fiyatla ilgili veya bir şeye dahil olmanızı istiyor. Aslında sizin yapmamanız gerekiyor ama siz ilk olarak hemen sorgulamadan bir işi yapıyorsanız biz buna sazan diyoruz. Yani kişi olarak sazan ama daha çok bu cümleyi kuruyoruz. Sazan gibi atladın mı veya sazan gibi atlamak hiçbir çekim olmadan. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Dandik. Dandik. Dandik ne demek? Dandik
işe yaramaz, kalitesi kötü şey demek. Mesela diyelim ki bir telefon aldınız ve online olarak internetten bu telefonu aldınız ve sipariş ettiğiniz telefon iPhone'du. iPhone 13 diyelim ki. Ve size gelen telefon iPhone 13'e benzer ama aslında iPhone 13 olmayan ve hiçbir şekilde fonksiyon olarak iPhone 13'e uymayan, işe yaramaz bir telefon. Yani kamerasına bakıyorsunuz sanki hesap makinesiyle çekilmiş gibi, yani çok kötü bir kalitesi var. Kalitesi kötü olan şeylere biz dandik diyoruz. Mesela bir kumanda aldınız. Kumandaya basıyorsunuz ama çalışmıyor. Televizyonla hiçbir alakası yok. Basıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Diyoruz ki biz dandik. Genelde bunu Çin malı olan şeylere Türkler diyebiliyor. Ama tabii ki hiç ülkesi önemli değil. İşe yaramayan şeylere dandik diyoruz. Ve bir sonraki argo kelimeye geçelim. İnek. İnek ne demek? İnek aslında bir hayvan. Ama biz bunu neye veya kime kullanıyoruz? Eminim sizin de her zaman bir hayatınızda bir kere de olsa inek bir arkadaşınız olmuştur. İnek arkadaş ne demek? Hep birlikte görelim. İnek birinin çok çalışkan olması. Yani çok çalışkan, sürekli çalışan, başka bir şey yapmayan kişilere deniyor. Örneğin sınıfta bir arkadaşınız varsa ve çalışıyorsa, sadece çalışıyorsa ve hiçbir şey yapmıyorsa, yani çalışıyor ve siz teneffüste eğlenirken o yine çalışıyorsa ve çok yüksek notlar, çok iyi notlar alıyorsa biz inek diyoruz bu kişilere. Sınıfın ineği mesela. Öyle diyoruz. Ve bu da çok yaygın bir kullanım. İnek. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Kokoş ne demek? Mesela belki beni öyle görebilirsiniz veya başka birini öyle görebilirsiniz. Genelde kadınlara kullanılıyor bu kelime. Tabii ki erkeklere de kullanılabilir ama genel anlamda erkeklerden çok kadınlara kullanılıyor. Mesela eğer bir kadın veya bir kişi çok fazla süslenmişse, yani çok fazla giyiminde aşırı veya makyajında aşırı abartmışsa, diyelim ki ben şu an bunu giydim ve bilezik olarak bir tane değil de 5 tane taktıysam, buraya 5-6 tane kolye taktıysam, küpelerim çok büyükse, makyajım çok fazlaysa kokoş oluyorum. Kısacası kokoş, çok fazla giyiminde, makyajında abartan kişilere deniyor. Ve aynı şekilde buna benzer bir argomuz var. Erkek için genelde kullanılıyor. Yani hiç kadın için duymadım. Erkek için kullanılan versiyonu kro. Mesela genelde Türkiye'de kimlere kro deniyor? Genelde giyiminde birazcık karışıklık olan insanlara deniyor diyebiliriz. Yani giyimi çok güzel olmayan, göze çok da hoş gelmeyen kişilere deniyor. Mesela açık terlik giyiyorsanız, bir erkekseniz ve açık terlik giyiyorsanız, içine de beyaz çorap giyiyorsanız, uzun beyaz çorap, kro diye biliyorlar Türkiye'de. Sadece bu bir örnek. Tabii ki kimseyi yargılamak bana düşmez ama kro genelde böyle deniyor. Yani giyimine uyumlu giyim sağlayamayan insanlara deniyor diyebiliriz. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Tuzlu. Ne demek tuzlu? Hatırlıyorsanız Nusret, yani Salt Bey'i tuzlu bir şey, yemeğin tuzlu olması değil tabii ki. Yani bir yemeğe tuzlu demek istiyorsak tabii ki tuzlu diyoruz. Ama aslında tuzlu çok pahalı demek. Çok pahalı anlamında kullanılıyor. Yani siz diyelim ki ben bir elbise aldım. Bu elbiseyi ben 2000 liraya aldım. Ben diyorum ki size, geliyorum. Beğendin mi bu elbiseyi? 2000 liraya aldım diyorum. Siz de diyorsunuz ki çok tuzlu, bu ne? Yani çok pahalı. Çok pahalı demek yerine çok tuzlu kullanabilirsiniz. Çok pahalı demek için aslında direkt tuzlu diyebiliyoruz. Aslında birçok dilde bu kullanılabiliyor diyebiliyorum. Eğer sizin dilinizde de öyleyse yorumlara yazabilirsiniz. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Kafa ütülemek. Kafanız, değil mi? Ütülemek, ütü yapmak. Kafa ütülemek. Aslında kafa ütülemek o değil tabii ki. Kafa ütülemek, eğer mesela ben şu an çok konuşup
canınızı sıktıysam, yani sıkıldıysanız konuşmamda ve sürekli konuştuysam, çok konuşan ve canınızı sıkan, yani sizi sıkan ve çok konuşan kişiye ve boş konuşan kişiye kafa ütüleyen diyoruz. Yani kafa ütülemek bunun fiil versiyonu diyelim. Kafa ütülemek yapılan direkt fiil. Kafa ütülemek. Mesela bir cümle içinde kullanalım. Of, gerçekten öğretmen çok konuştu. Yani çok kafa ütüledi. Çok sıkıldım. Diyorum ki yani çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Çünkü hoca çok konuşuyor. Aslında birinin çok konuştuğunu ya boş konuşuyor olabilir ya da boş konuşmasa bile gerçekten çok konuşup sizin canınızı sıkıyorsa kafa ütülüyor diyoruz. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Ekmek. Ekmek, yani bildiğimiz ekmek, yediğimiz ekmek, sandviçte falan. Hayır, tabii ki bu anlamında kullanmıyoruz. Mesela Tinder'da veya herhangi bir arkadaşlık uygulamasında biriyle tanıştınız. Bir kız veya bir erkekle. Diyelim ki bir kızla tanıştınız. Ve kızla buluşmaya karar verdiniz. Hadi buluşalım dediniz. Diyelim ki cumartesi günü o kızla buluşacaksınız. Siz buluşmaya gittiniz. 40 dakika geçti, 50 dakika geçti, 1 saat, 2 saat, 3 saat geçti ve kız buluşmaya gelmedi. Yani kız sizi ekti. Ekmek bunun fiil versiyonu, tabii ki hiçbir şekilde çekimlemediğimiz versiyonu. Yani genelde biz bunu geçmiş zamanda kullanıyoruz. Kız beni ekti veya çocuk beni ekti diyoruz. Birinin buluşmaya gelmeyip veya yaptığınız bir şeye geleceğim deyip aslında gelmemesi ve bir olaya katılacağım deyip katılmamasına ekmek deniyor. Genelde buluşmaya gelmek hakkında konuşurken biri buluşmaya gelmediyse beni ekti diyoruz. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Ayvayı yemek. Ayvayı yemek. Yani ayva, meyve olan ayva, ayvayı yemek. Bu anlamda mı? Hayır tabii ki. Ayvayı yemek, mesela siz okuldasınız. Okulda futbol oynuyorsunuz. Ve okulda futbol oynarken topu yanlışlıkla müdürün kafasına attınız. Ya da cama. Cam kırıldı veya müdürün kafasına top geldi. Siz ayvayı yediniz. Genelde bunu yine geçmiş zamanda kullanıyoruz. Ayvayı yedim ya da ayvayı yedin ya da ayvayı yedi diye. Birinci tekil şahıs, ikinci, üçüncü. Ayvayı yemek kısacası bir şeyi yapıyorsunuz ve yaptığınız şeyin kötü sonuçları varsa ayvayı yedin diyoruz yani. Çok kötü şeyler olacak. Ve bir sonraki argo kelimemize geçelim. Bu argo kelimemiz aslında gerçekten argo kategorisine koyabileceğiniz bir kelime. Bir anlamı yok. Lan. Lan. Ama bunu her yerde çok fazla duyabilirsiniz. Yani günlük hayatta o kadar çok duyabilirsiniz ki bu kelimeyi. Biz konuşurken, bir şaka yaparken veya özellikle bir şeye sinirlendiğimizde veya genelde şakalaşırken, arkadaşlarınızla konuşurken veya bir şeye sinirlendiğinizde, biriyle tartışırken bunu çok kullanıyoruz. Bir anlamı yok. Eskiden bir anlamı vardı ama şu an bir anlamı olmadan kullanılıyor. Cümlede vurgu yapıyorsunuz. Yani diyelim ki hadi lan oradan diyorsun. Yani hani sana inanmıyorum anlamında diyelim ki hadi lan oradan diyorsun. Yani lan aslında cümlede biraz vurgu yapıyor. Bir anlamı yok. Genelde erkekler de kadınlar da çok kullanıyor ama ben erkeklerden daha çok duyuyorum. Özellikle sinirlendiklerinde çok fazla lan diyebiliyorlar. Mesela sen kimsin lan diyorlar. Trafikte birine sinirlendiğinde kimsin sen lan falan diye. O yüzden lan çok kullanılıyor. Günlük hayatta çok diyebilirsiniz ama bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Lan kesinlikle arkadaş ortamı dışında kullanmayın. Yani başka birine, tanımadığınız birine özellikle lan derseniz kavga etmeye başlayabilirsiniz. Sadece çok yakın arkadaşlarınıza kullanırsanız lan çok daha eğlenceli olabilir. Ve en son olan argo kelimemize geçelim. Birine koşmak. Birine koşmak. Birine koşmak demek, koşmak yani fiziksel olarak koşmak aslında öyle değil tabii ki de. Diyelim ki biriyle flörtleşiyorsanız ve
Flörtleştiğiniz kişi, mesela dün flörtleşmeye başladınız, dün konuşmaya başladınız ama çok hızlı bir şekilde ilişkinizi ilerletiyorsa veya ilerletmeye çalışıyorsa veya iltifatlarında abartıyorsa sana koşuyor diyoruz. Yani seninle flörtleşiyor yerine çok hızlı bir şekilde ilişkinizi ileriye taşımaya çalışıyor ama bu hoşuna genelde gitmiyorsa bana koşuyor veya biri size koşuyorsa bana koşuyor diyoruz. Eğer siz başkasına koşuyorsanız ona koşuyorum diyoruz. Hem erkek hem kadın için. Veya birinin bir arkadaşınıza çok hızlı bir şekilde ilişki ilerlemeye çalıştığını veya çok fazla flörtleştiğini görüyorsanız sana koşuyor diyoruz. Mesela genelde arkadaşlarımızdan duyabileceğimiz bir cümle söyleyelim. Ya sana koşuyor, görmüyor musun? Yani diyelim ki bir erkek geldi ve bir erkek size aşırı fazla güzel sözler, iltifatlar söylüyor ve siz bunu fark etmediniz. Arkadaşınız da diyor ki yani seninle flört ediyor, çok fazla abartarak flört ediyor, görmüyor musun diyor. Yani sana koşuyor diyoruz. Birine koşmak aslında biri burada sana, bana gibi zamirlerle kullanabiliyoruz tabii ki. Yani birine koşmak yerine sana, bana, ona, başkasına koşmak falan diyoruz. Birine koşmanın anlamını öğrendiğimize göre videonun sonuna geldik. Ve gerçekten söyleyebileceğim şey şu arkadaşlar, bu kelimeleri kullanırsanız gerçekten Türk gibi duyulursunuz. Yani insanlar size ya ne kadar Türk gibi konuşuyorsun derler, hatta daha fazla demeye başlarlar. Çünkü biz bu küçük ayrıntılardan birinin Türk gibi hissettiğini veya Türk gibi konuştuğunu çok güzel anlayabiliyoruz. Bu yüzden bu argo kelimeleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu birinci kısımdı argo kelimelerin. Tabii bizde çok daha fazla argo kelimeler var. İsterseniz ikinci kısımda yapabiliriz ve bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve başka argo kelimeler biliyorsanız tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Let's Practice Turkish'i takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.